Hepinize İstanbul'dan selamlar. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Endülüs turuna. Evet. Önce Barcelona. Önce Barcelona'ya gidiyoruz. 2 gece orada kalacağız. Yaklaşık 11 günlük bir tur gezi olacak. Yine Avrupa rüyasıyla gidiyoruz. Daha önce onlarla 3 tur yaptık. Bu dördüncüsü. Ben heyecanlıyım. Yine. Heyecanlı mıyız diyecektim. Ben yine heyecanlıyım. Şimdi uçağımıza bir 45 dakika var. Biraz oyalanıp artık uçağımıza gideceğiz. Videolarda bazen bu konuya değiniyorum. Önceden bu duty free'lerde, free shop'larda hesaplı şeyler bulunabiliyordu ama günden güne buradaki fiyatlar da dışarıyla aynı olmaya başladı. Barcelona'nın göbeğindeyiz, La Rambla Caddesi'nde. Şimdi normalde bu turda biz ilk başta Fransa'nın Toulouse şehrine inecektik. Ama Microsoft'un yayınladığı güncelleme sonrasında birçok uçuşta aksamalar oldu. Bizim uçağımıza da binemedik. Dolayısıyla bütün turu Barcelona uçağına yönlendirdiler. Artık gezimiz Barcelona'dan başlıyor. Andorra'ya da gidemeyeceğiz. 2 gün Barcelona'yı gezeceğiz. Şimdi Christophe Kolomb'un heykelinin önündeyiz. Bunun küçük de bir hikayesi var. Şimdi bu heykel 1880 yılında buraya dikilmiş. Christophe Kolomb Amerika keşfinden döndükten sonra sözde bu heykeli buraya dikip şurada gördüğünüz gibi parmağının ucuyla da Amerika'yı gösteriyormuş, orayı keşfetti diye. Ama aslında şu an parmağının ucunu gösterdiği yer Hindistan. Hatta bazen internette de önünüze düşüyordur. Christophe Kolomb Amerika'yı keşfettiğini zannederken aslında Hindistan'ı keşfetti de deniliyor. Tabi bunlar araştırma konuları. Hani Barcelona'ya gelmişken tam bu caddeden başlıyorsunuz. Bu heykele de bence uğranılabilir. Hatta bunun içinden asansör var. Yukarıya da çıkabiliyorsunuz. 6 euro ücreti varmış. Ya da bu heykeli buraya yanlış dikmiş de olabilirler diyorlar. Hani tam 180 derece tersine çevirselerdi Amerika'yı gösterecekti. Gösterdiği yer aslında deniz. Belki de hani denizi de kastetmiş olabilir. Adam denizde deniz yolculuğu yaparak keşfediyor. Şimdi turda serbest zaman verdiler. Bir 2-3 saat böyle serbest takılacağız. Sonra buluşup rehber eşliğinde gezeceğiz. La Rambla hani her şehrin bir mecburiyet caddesi vardır ya. Biraz onun gibi. İstanbul'da İstiklal Caddesi, Samsun'da Çiftlik Caddesi. Solda mesela bir sokak sanatçısı var. Bu cadde boyunca böyle sokak sanatçılarını çok görüyorsunuz. Ama hani ben böyle detaylı çekmeyeceğim. Şimdi çekseniz para da vermeniz gerekiyor. Bunlar artık dünyanın birçok turistik yerinde zaten görebileceğiniz şeyler. Sokak sanatçıları. Bu arada 20 Temmuz günündeyiz. Dün İstanbul o kadar sıcaktı ki yani gece uyuyamadık, öyle söyleyeyim. Burası şu an 28-29 derece ama gölgede sakin sakin gezebiliyorsunuz. Forrest Gump'ın bal mumu heykeli. Klasik butikler. Bugün tam bir turist gibi geziyoruz. Şimdi Barcelona, Katalonya'nın başkenti. İspanya'nın da en kalabalık ikinci şehri. Katalanlar bağımsızlıklarını istiyorlar. 2017'de referandum yapmışlar ama referandum sonucu onların lehine çıkmamış. Ama aşırı milliyetçi olduklarını biliyorum. Karikatüristler. €10'ya böyle karikatür portrenizi yaptırabiliyorsunuz.
Tabii aklınızda olsun, Barcelona'ya geldiğinizde çok dikkatli olun. Burada cepçilik çok yaygın. Kapkaç da olabiliyor. Onun için eğer sırt çantası taşıyorsanız kesinlikle çantayı öne alın. Bel çantanız varsa onu da öne alın. Merhaba. Ya bunun bir benzerini İtalya'da da yaşayabilirsiniz, Londra'da da yaşayabilirsiniz. Hani kötü bir tecrübeyle geziye başlamayın. Kesinlikle dikkat edin Barcelona'da. İşte bu cadde fazlasıyla turistik. Hani ben zannetmiyorum ki bir yerelin gelip burada vakit geçireceğini, oturup yemek yiyeceğini. Sadece bu cadde değil, caddenin etrafında birçok sokak var. Oralarda elbet gidilecek yerler vardır, yerellerin de gittiği. Ama bu cadde aşırı turistik. Ben Barcelona'ya yaklaşık bir 12 yıl önce gelmiştim. Bu cadde o zaman böyle gözümde çok daha güzeldi. Şimdi mesela kenarda dükkanlar kapalı mesela. Tabii ki hepsi değil ama arada birçok kapalı dükkan gördük. Sanki 10 yıl öncesinin tadı yok gibi. Şimdi kimle buluştuk? Furkan'la buluştuk. Merhaba arkadaşlar. Sesin çıkmaz, daha yüksek konuş. Merhaba arkadaşlar. Madagaskar'dan sonra Barcelona'dayız. Ben diyecektim Furkan'ı tanıyanlarımız olur diye. Madagaskar gezimizi Furkan'la beraber yapmıştık. Valla Madagaskar çok özel bir yer. Hala arada aklımıza geliyor, oradan bahsediyoruz. Furkan 2 aydır burada. Biraz şimdi beraber gezeceğiz. Şimdi La Rambla'nın paralelindeki caddedeyiz. Alabildiğinizce turist. Tabii Barcelona futbolla ünlendiği kadar sanatçılarıyla da ünlü. Salvador Dali'den Picasso'ya, Gaudi'ye kadar hani böyle bildiğimiz çok ünlü sanatçıları var. Yine o La Rambla'nın civarındayız. Katedrale girelim mi? Gerçi katedral görmekten artık biraz şey yaptık ya. Yeter. Gotik sokakların olduğu yerdeyiz. Fotoğrafik yerler. Tabi burada siesta kültürü de var. Öğleden sonra birkaç saat her yeri kapatıyorlar. Belki o yüzden sağdaki soldaki dükkanlar kapalı olabilir. Şimdi bu La Rambla'dan devam edip sahile çıkabiliyorsunuz. Biz de bir denizini görelim dedik. Sahil kenarında atıştırmalık empanadalardan aldık. Tabii bunları Latin Amerika'dan biliyoruz. Arjantin empanadası. Dur. Ispanaklı ve peynirli. Çok güzel. Önce marinaya geliyorsunuz. Şu tarafta da sahil var. Marinanın hemen yanında yine turist restoranları. Biraz İzmir kordon boyunu anımsattı bana. Hava döndüm, baktım orada çıkar dedim, ben de çıkaracağım. Ne oluyor lan? Karşıda Barcelona'nın meşhur W Oteli. Tabii büyük bir şehirde yürüyerek böyle bir denize, plaja gelmek lüks.
Artık grupla buluşup otelimize gidelim. Merhabalar tekrardan. Biz şimdi otelimize geçiyoruz. Soranlar olduğu için. 2 gece kalacağımız otelimize geldik. Otel yine şehir merkezinde sayılır. Metronun hemen dibinde. Ulaşımı kolay bir yer. Büyük de bir otel. Çok yorulduk bugün. Adettendir. Odamızı da gösterelim. Gayet temiz, ferah, güzel manzaralı. Barcelona'da 2. günümüz. Dinlendik mi? Dinlendik, çok güzel uyuduk. Dün tabii yol yorgunluğu vardı. Şimdi onu üstümüzden attık. Buraları az çok bildiğimiz için biz yine bugün gruptan ayrıldık. Otelimiz de metronun dibinde, hemen metroyla yine merkeze döneceğiz. Bugün bir güzel müzeye de gideceğiz. Bu arada sabah yağmur yağdı. Temmuz 22'deyiz. Ya da 21 mi? 21. Temmuz 21'deyiz. İstanbul, Türkiye şu an cayır cayır yanıyor. Burada yani serin serin yürüyerek gezebileceğiz. Şanslıyız. İki kişilik tek biletimizi alıyoruz. Yani tek seferlik aldık. 10 biniş ya da 30 günlük sınırsız biletler de var. Ama biz ne olsa yarın ayrılacağımız için onlara hiç girmedik. Bu arada tek kişi 2,5 euro. Metro ile rahat rahat geldik. Bu arada bugün pazar. Pazar günü Avrupa'da alışveriş yerleri kapalı olabiliyor. Bu La Rambla'da çok güzel bir pazar vardı. Orayı dün kaçırdık biz. Bugün gideriz diyorduk ama o detayı atladık. Bugün kapalı orası. Olur ya, La Rambla'ya gelirseniz o pazara muhakkak gidin. Biz gidemedik. Biz bugün önce Moco Müzesi'ne gideceğiz. Barcelona'da tabii bir sürü müze var. Picasso Müzesi'ne mi gitsek, Moco mu derken Moco'yu tercih ettik ama aslında ikisine de gidilebilir. Hangisine gitsen üzmez bence. Yine yol bir katedrale çıktı. Biz aslında denize çıkan yolları daha çok seviyoruz. Madem öyle dün girmedik, bari bugün girelim içine hızlıca. Grazie papà, per favore mamma. Prendi senti mamma. Müze biletini online aldık. Kişi başı yaklaşık 15 euro. Burası tabii Modern Sanatlar Müzesi. Yani girişteki şu tablo inanılmaz güzel. Sanatçı Guillermo Lorea. Son akşam yemeğini günümüzce fotoğraflamışlar. Tabii buradaki eserler bazen değişebiliyor. Her geldiğinizde aynı şey olmuyor.
Banksy duymuşsunuzdur. Sosyal medyada ün yapan çok fazla eseri var. Onun da burada birkaç eseri var. Bu müzenin en ilginç yerlerinden biri burası. Burada da kendi kapak fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Biz bolca çektik. Müze kısmını bitirdik. Şimdi alışveriş tarafı var. Böyle bir iki butik var çıkışta. Hani Banksy'yi bilirsiniz demiştim ya. Yani şu görselleri, simgeleri, resimleri kesin görmüşsünüzdür. İşte bunları yapan kişi. Müzeden çıktık. Bu arada Furkan yine bize katıldı. Farkin Furkan. Abi müze çok eğlenceliydi ya. Nasıldı canım? Modern sanat. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok güzel fotoğraflarımız var artık. Evet, biz moderni daha çok seviyoruz zaten. Ben öyleyim. Yani hanım da öyle. Ben de öyleyim. Sanat severiz. Yine şehri gezmeye devam ediyoruz. Elborn. Yalnız Barcelona'ya gelirseniz tabii burada çok müze var. Evet. Picasso Müzesi öne çıkıyor, bir de bu çıkıyor. Ama biz bu gezimizde sadece MoCA Müzesi'ni tercih ettik. Artık tekrar gelmemize sebep olsun. Yine merkezdeki böyle yürüyerek geldiğimiz bir park. Park de Ciutadella sanırım şehir parkı demek. Parkta böyle bir göl de var. Burada bir içecek molası verdik. Türkiye'den böyle atıştırmalık getirmiştik. Susamlı çubuk. Ama gördüğünüz gibi susamlar o kadar azalmış ki. Önceden bunun her tarafı susam olurdu. Maalesef. Tabii her yeri yürüyerek gezince yoruluyorsunuz. Arada böyle mola vermeniz gerekiyor. Yalnız sabah yağmur vardı. Hava da kapalıydı. Güzeldi bizim için. Güneş çıkınca yakıyor. Barcelona'ya geldiğinizde uğranacak yerlerden biri de Casa Batlló. Casa İspanyolca ev demek. Batlló'nun evi. Zamanında bu Batlló soy isimli abimiz çok varlıklıymış. Bu evi yıkıp yeniden yapmak istemiş. İyi bir mimar bulup bunu yaptırmak istemiş. O sırada Gaudí ile bir şekilde tanışıyorlar.
Gaudi burayı yıkmayalım, ben sana burayı yine çok güzel farklı yaparım demiş. Ve bu karşınızdaki evi bu şekilde süslemiş. Kendi mimarisini konuşturmuş. Ve günümüzde de işte böyle bizim gibi turistler, yabancılar geliyor. Bakın bu kadar insan fotoğraf, video çekiyor, etrafta karnını doyuruyor. Hele mimariyle ilgiliyseniz ki çok daha önemli bir yer burası. Bu civarda da yine bu yapıda evler de var. Yandaki de mesela biraz ona uyum sağlamış. Adam burayı ilk yaptırdığında üst katta kendisi kalacakmış. Alt katları aristokratlara kiraya vermek için yaptırmış. Ne kadar varlıklı da olsan yine ev alıp kiraya verme muhabbeti ta o zaman varmış. Evin içine tur da düzenleniyor. Aslında hani dışarıdan baktığınızda işte hani bu kadar mıymış diyebilirsiniz. İçi muhtemelen daha bir farklı albenili olabilir. Ama işte hani bunun da içine gireyim, müzeye de gideyim, Sagrada Familia'yı da göreyim, oranın da içine gireyim derseniz bir gün yetmez. En az 3 gün Barcelona'da kalmanız lazım. Aslında içi de bayağı iyiymiş ama şu an bilet alabilmeniz mümkün değil. Bilet alanlar bile sırada. Olur ya hani Barcelona'ya gelecekseniz bu gibi bilet işini online önceden alın. Gaudi'nin burada yaptığı başka bir bina daha var. Buraya bir 500 metre. Onu görmeye gidiyoruz. Ama dediğim gibi aslında bir Barcelona gezisi yapılacaksa 3-4 günlük bunların biletlerinin hepsinin önceden alınması lazım. Ta bir ay sonraya bile bilet alabilirsiniz. Biz buradan mesela Park Güell'e gideceğiz. Onun biletini dün online aldık. Saat 16.30'a aldık. Ona göre de günümüzü planladık. Gaudi'nin diğer evine de geldik. Ama ilk gittiğimiz daha bir gösterişliydi. Şimdi yürüyerek gezmeye devam ediyoruz. Sizce buradan sonra nereye gideriz? Barcelona'ya gelenler tahmin etmiştir. Sagrada Familia'ya gidiyoruz. Şu bitmeyen kilise var ya. Bu arada gezerken çok fazla Türkçe konuşanlara rastlayabilirsiniz. Burada gerçekten bayağı Türk turist var. İşte Sagrada Familia'nın biraz üstünü görmeye başladık. Yalnız ben buraya ilk 2012'de geldiğimde bunun etrafı hep vinç doluydu. Yani 4-5 tane vinç vardı. Şimdi teke düşmüş. 2030'da sanırım bitirmeyi planlıyorlarmış. Gaudi burayı ilk yapmaya 1888'de başlıyor. Yüksekliği yaklaşık 170 metre. O dönem şehirdeki en yüksek noktada 172 kadarmış. Onu geçmek istememiş. Şimdi şu ortada gördüğünüz en yüksek kule olacak muhtemelen. O kule Hazreti İsa için yapılıyor. Ona adanmış. Muhtemelen en son o yapılacak. Yaklaşık 2030 yıllarında bitmesi planlanıyor. Bu arada Gaudi burayı yapmaya başlıyor. Yaklaşık 40 yıl buranın yapımında birebir başında duruyor ama işte bir şekilde tramvay kazasında adam ölüyor. Tramvay çarpıyor. Hatta son yıllarında da bu bazilikanın içinde yaşamış. İçinde yaşayarak yapmaya devam etmiş. Tramvay çarptı dedim ama hani adam bura yapılırken böyle geri geri yürümüş, nasıl görünüyor uzaktan diye, o sırada tramvay çarpıyor. Çok talihsiz bir ölüm. Biz maalesef bilet bulamadık. Dün çok baktık. Online'da da bilet yoktu. En erken bir hafta sonraya bilet vardı. Hani olur ya, dediğim gibi gelirseniz kesinlikle öncesinde buranın biletini alın.
Bilet kişi başı 26 euro. Ama derseniz ki ben sıraya girmeyeceğim, en üstteki kuleye de çıkacağım, o zaman 120-130 eurolara bilet her zaman bulabiliyorsunuz. 1986 yılında da adamın naaşını buraya taşıyorlar. Mezarı da işte içeride mahzen mezar denilen kısımda. 2010 yılında da Papa gelip onu kutsamış ve artık ondan sonra da ziyarete açmışlar orayı. Yalnız yapılırken o kadar talihsizlik yaşanmış ki adam öldükten sonra buranın projesi de yanmış. O yüzden yani yapımı uzun sürüyor. Tam nere nasıldı bilemiyorlar. Tabii ki projeye uygun şekilde devam ediyorlardır da ama asıl orijinal proje yanmış. Kulelerde meyve desenlerine yer vermiş biraz. Hani doğayla mimariyi birleştirmek istiyormuş. Maalesef içine giremediğimiz için etrafından böyle dolanıyoruz. Ama sanırım en güzel izleme noktası burası. Önde küçük bir su birikintisi var. Karşıda da Sagrada Familia. Sagrada Familia'yı da işte dışarıdan gördük. Dediğimiz gibi maalesef bilet ayarlayamadığımız için içeri giremedik. Yine popüler mekanlardan birine daha gidiyoruz. Park Güell sıradaki noktamız. Ben tabii böyle yürüyerek gidiyoruz diyorum ama mesela Sagrada Familia'dan buraya yürümek yaklaşık 35-40 dakika sürüyor ve hafif yokuş çıkıyorsunuz. Hani bunu bilerek yürüyün. Metro buralara yok. Biraz otobüs var. Biz yürümeyi tercih ettik. Tabii ayağınızda düzgün bir ya spor ayakkabısı ya yürüyüş ayakkabısı olsun derim. Ben de sağ olsun ana sponsorum Columbia'nın ayakkabıları var. Onun için rahat rahat yürüyebiliyorum. Bakın direkt gelip buradan bilet almak isteseniz alamıyorsunuz. Sold out diyor. Biletler tükenmiş. Ama bizim gibi online aldıysanız girebileceksiniz. Diğer bir konu tabii öğle sıcağında buraya gelmeyi çok tercih etmeyin derim. Biz tam akşam 5'te giriyoruz. Yine sıcak ama işte hiç yoktan iyidir diye. Şimdi bu parkın yapımı 1900'de başlamış. Önceden burada kraliyet ailesinin evi varmış ama buralar böyle biraz köhne yerlermiş. Burası hareketlensin diye kraliyet ailesi Gaudi'ye gitmiş. Başı sıkışan Gaudi'ye gidiyor. O da bu parkı inşa etmeye başlamış. İlk yapıldığında sadece aristokratlar bu parka girebiliyormuş. 1926'da halka açılmış. Tabii park deyince aklınıza öyle küçük bir park gelmesin. Kendi evi de varmış burada. Hani en az 1 saat ayırmanız lazım buraya. Fotoğraf, video çekerseniz daha da fazla. Bu arada müzeye giriş 10 euro. Sanki Hobbit evleri gibi. Şimdi biz de o noktaya gideceğiz. Şurada daha iyi. Şuraya gidelim. Park boyunca genelde mesela şurada gördüğünüz gibi basamak basamak teraslar var. En tepeye kadar çıkabiliyorsunuz. Ama en meşhur olan nokta şu an bizim olduğumuz yer.
Biz de biraz önce şuradan fotoğraf videolar çektik. Kimi yerlerde böyle seramik kullanmış renk renk. Kimi yerde böyle sanki mağaraya girer gibi taşlardan. Ya işte adam buraya kertenkele gibi bir şey yapmış. Hani çok da ince detaylı değil ama burayla ünlenmiş. Gerçekten. Hani her yeri de şimdi var o ya güzel demeye gerek yok aslında. İşte o güzel bir park ama dünyada bu kadar ünlenmesi ne bileyim yani. Biraz da şişirilmiş gibi. Barcelona'ya geldiğinizde uğranılacak ilk 3 yerden biri neresi deseniz burayı derler. Tabii ki vaktiniz varsa gelin derim ama tek bir gününüz varsa buranın yerine yani Picasso Müzesi seçilebilir. Bugün gittiğimiz Moco Müzesi seçilebilir. Yani oralar bence daha güzel, daha değerli. Artık sonlara doğru geliyoruz. Karnımız çok acıktı. Bakalım spontane bir yer bulup bir şeyler yiyeceğiz. Bu aralar Barcelona'da şöyle bir durum var. Turistleri pek istemiyorlar. Onun için turistler evinize gidin diyor. Bazen de böyle turistlerin üzerine su sıkıyorlar. Ben canlı görmedim ama sosyal medyadan biliyorum. Şimdi Avrupa'yı gezdiğinizde şu tarz yemek kültürünü, yemek yeme kültürünü hep görüyorsunuz. Mesela şurada bir restoran var. Kaldırıma böyle, kaldırımlar tabii çok geniş olduğu için masa atabiliyorlar. Tamam çok lüks değil ama hepsinin belli bir standardı var. Kimisi kahve içiyor, kimisi yemek yiyor. Hani Barcelona'ya has bir şey değil bu. Avrupa'nın birçok şehrinde bunu görüyorsunuz. Evet, bir pizzası da olan bir İtalyan restoranı bulduk. Mara Maia. Akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Pizzalarımız geldi. Bugün çok yorulduk. Pizzayı hak ettik. Güzel bir pizzacıda karnımızı doyurduk. 3 pizza, içecek söyledik. Toplam hesap 36 euro. Yani gayet hesaplı. Barcelona'nın göbeğindeyiz. Turistik bir yer ve lezzetli yemek yapan bir yer. Fiyatları ister istemez Türkiye ile kıyaslayınca burası bile artık neredeyse daha uygun geliyor. Yani 1500 TL yapmıyor. 3 kişi akşam yemeği yiyoruz. Gerçekten yani bu konu nasıl çözülecek, nereye gidiyor bu iş bilmiyoruz. Yemek de güzeldi, pizza. Gayet güzeldi. Yani hani Güzeldi. öyle az güzel değil, gayet çok güzeldi. Daha iyi pizzalar yedik ama yine tekrar gelir burada yeriz. Biz artık Barcelona gezimizi bitirmek üzereyiz. Yarın sabah Valencia'ya geçeceğiz. Ve Endülüs gezimiz başlamış olacak. Aslında Barcelona'dan böyle bir ayrı video yapmayacaktık ama o kadar gezdik, video çektik ki ayrı bir video yapalım istedik. Yoksa Barcelona özelinde bir video çekilecek olsa kesinlikle daha ayrıntılı, daha detaylı çekilir. Evet, öyle başlamamıştık. Onun Evet, yerine başlamıştık. evet. Daha önce Zülal de Barcelona'ya gelmişti. Ben de 12 yıl önce gelmiştim. 6 yıl önce gelmiştim. Yani Barcelona tabii kötülemek mümkün değil elbet. Turistik bir yer, güzel bir yer. Ama Değişmiş. yani değişmiş tabii 12 yıl, nasıl diyeyim? Değişik bir kalabalık var ya. Yani tabii çok söyleyemiyorsun her şeyi ama bu insan profili biraz değişmiş. Bu ister istemez hani gezerken bir şekilde sizde etkiliyor. Ya mesela sürekli çantam elim böyle bir Tabii. tedirgin. Hani telefonunu karşıdan karşıya geçerken telefonun elinde olmasın. İşte yemek yerken telefonun masada olmasın. Çantan yan sandalyede olmasın falan. Gerçekten Bu tedirgin ediyor. güvenlik sıkıntısı ister istemez gezi kalitesini düşürüyor.
Temmuz'da geldik. Şu an Türkiye çok sıcak ama Hava çok 2 güzel. gündür burası o kadar sıcak değil Allah'tan. Tabii Barcelona'da müzeler de çok. Sadece müzeleri gezeceğim deseniz belki 3 gününüz anca yeter. Biz hepsine gidemedik. Bugün bir müzeye gittik. Sagrada Familia'ya girmek istiyordum. 12 yıl önce girmiştim ama tadilattaydı. Hala tadilatta ama bayağı bitmiş. Tabii orayı görmek lazım. Biraz Park Güell'i kötülemişiz gibi oldu ama aslında ya tabii ki güzel bir park, manzarası güzel. Ama hani büyük beklentilerle gitmemek lazım. Yani 125 yıl önce güzel düşünülmüş, hani- yapılmış. Mozaikler güzel, işte canlı renkler falan kullanılmış. O albenisi Modern var. mimari, hani Ama hani ister istemez insanın aklına bizdeki mozaikler geliyor. kıyaslanmaz. Onlarla kıyaslanmaz bile. O zaman ne diyelim? Barcelona'ya gelirseniz cebinize, çantanıza dikkat edeceksiniz. Biz yerel yemekleri burada değil de gezinin devamında yiyeceğiz. Onun için bugün pizza ile geçiştirdik. Daha yerel olsun. Evet. Evet. Bölgede olsun. O zaman ne diyelim? Sonraki videomuzda görüşmek üzere.